Herkese Moskova'dan selamlar. Şu anda neredeyim? Şu anda Moskova'da Dinamo Moskova'nın stadyumundayım. VTB Arena'dayım. Peki buraya niçin geldim? Biliyorsunuz bu 2 haftalık bir milli maç arası var. Tabii ki aynı ara Moskova'da da, Rusya'da da, Rus liginde de veriliyor. Yabancı oyuncular kendi ülkelerine gidiyor ve Rus oyuncular da ülkelerinde kalıyor. Maalesef şu anki mevcut olaylar yüzünden Rusya uluslararası maçlara, organizasyonlara katılamıyor. Ama bu arayı da Rusya Federasyonu, Rus milli takımı için hazırlık maçı olarak değerlendiriyor. Yarın burada Rusya ile Zambiya arasında, arkada yazıyor, bir maç oynanacak, dostluk maçı oynanacak. Onun antrenmanına geldim ve yarın resmi fotoğrafçısıyım bu maçın. Şimdi arkamda Rus A milli takımın oyuncuları antrenman yapılıyor. Ben akreditasyonumu aldım. Size hem bugün hem de yarın maç sırasında neler yaşanıyor, neler olacak hepsini göstermeye çalışacağım. Gelin hep birlikte Rusya A milli takımının maçı nasıl oluyor, nelerle karşılaşıyorlar ve Rusya'da futbol ne anlama geliyor hep birlikte bakalım. Yarın buralar birçok taraftarla Rus milli takımını izlemek için gelen Rus seyirciyle de olacak. Hayatınızda hiç futbol stadyumunu böyle yakından gördüğünüzü bilmiyorum ama ben mesleğim dolayısıyla neredeyse her hafta bu stadyuma geliyorum. Burası medya personelinin çalıştığı medya ofisi. Şöyle göstereyim. Burada tabii ki oynanan Dinamo Moskova'nın futbol maçlarından fotoğraflar var. Çünkü burası Dinamo Moskova'nın stadyumu. Aynı şekilde futbol sahasının hemen yan tarafında aynı arenada buz hokeyi stadyumu da var. Onların da fotoğrafları burada. Şöyle medya personelinin çalışma alanını göstereyim size. Burada tabii ki bilgisayarlarını koyup fotoğrafları, videoları yüklemeleri için alanlar yapılmış. Her şey düşünülmüş. Burada maç günü ve antrenman günleri medya personeli gelip burada çalışıyor. Hemen ilerisinde göstereyim size. Buradan geldiğiniz zaman burada medya personelinin yemek yiyebileceği alanlar var. Burada maç günü veya antrenman günü gelip çayını, yemeğini Rusya Federasyonu'nun dağıttığı veya Dinamo Moskova'nın dağıttığı maçına göre ücretsiz bunu alıp burada maç sırasında maçtan önce dinlenebiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Tuvaletler burada. Her şey oldukça temiz ve güzel. Burada maçtan sonra veya maçtan önce teknik adamların yemek verdiği alan var. Basın konferans alanı var. Burası 6. kat. Burada basın mensupları için her şey düşünülmüş. Burada gelip laptopunuzu alıp, fotoğraf makinenizi, videonuzu alıp hem maçı kaydedebilirsiniz hem burada prizler ve masalar oluyor. Burada gelip yazınızı yazabilirsiniz. Canlı olarak izleyicilerinize veya okuyucularınızla paylaşabilirsiniz yorumlarınızı. Her şey düşünülmüş. Her şey çok organize ve güzel. Böyle de size Dinamo Moskova futbol stadyumunda göstereyim. Hemen yan tarafında da buz hokeyi stadyumu var. Burası çok büyük bir kompleks. Burayı da size göstermek istedim. Böyle uzun bir koridordan geldikten sonra buradan sahaya fotoğrafçı olarak çıkabiliyorsunuz. Burada birçok davul
getirmişler. Muhtemelen yarın burada bir konser olacaktır. Genelde böyle maçlarda, milli maçlarda ünlü bir sanatçı gelip burada maç öncesinde konser veriyor. Seyircileri ateşlemek için. Şimdi Rusya milli takımının antrenmanı bitti. Zambiya milli takımının oyuncuları antrenmana başlayacaklar. Burada benim gibi maçı fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar burada. Herkese Moskova'dan selamlar. Dün antrenmanı göstermiştim. Bugün ise maçı izlemeye geldim. Dünkü havanın aksine inanılmaz soğuk bir hava var. Şu anda hava 4 derece ama hissedilen eksilerde. Çünkü çok rüzgar var. Hemen arkamda Dinamo Moskova Stadyumu. Artık alışıksınızdır benim videolarımdan. Çünkü çok fazla bu stadyuma girip çıktım. Hele Instagram'da beni takip ediyorsanız burayı artık eviniz gibi biliyorsunuzdur. Lafı çok uzatmayacağım. Size maça şu anda saat 5'e çeyrek var. Maça yaklaşık 2 saat 15 dakika var maçın başlamasına. Dinamo Stadyumu'nun etrafındaki insan kalabalığını göstereyim. Maça özel bugün atlı polisler gelmiş durumda. Ve tabii ki görebilecek misiniz bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırmaya da deneyeyim. Bu mavi kamuflajlı özel OMON polisleri de burada bugün özel. Ama bir sıkıntı olmayacaktır. Zaten yani benim bu zamana kadar geldiğim bütün spor müsabakaları çok dostane şekilde geçiyor ki derbi maçları bile. Şimdi lafı çok uzatmayayım. Medya girişinden stadyuma gireceğim. Hava çok soğuk. Umarım maç öncesinde biraz ısınabilirim içeride. Eldivenleri ve atkımı beremi bugün getirmedim. Ama önemli değil. Bakalım bizi içeriden neler bekliyor. Bir de hazır gelmişken bakın burada sarı çantalı insanlar var. Sarı yelekli çantalı. Bunlar Yandex Dostavka yani Yandex Eda'nın kuryeleri. Bunlar stadyumda mesela yemek siparişi veriyorsunuz. Koltuk numaranızı söylüyorsunuz. Koltuğunuza kadar yemeğinizi getiriyorlar. Yani atıyorum içeride Arena Plaza'nın içerisinde işte Vkusney Tochka var yani Rusya'nın McDonald's'ı. Oradan verdiğiniz siparişi içeri kadar getirebiliyorlar. Çok lafı uzatmak istemiyorum çünkü çok soğuk. Hemen size girişi göstermeye çalışayım. Neler oluyor, neler bitiyor. Bakalım bu soğuk havada bir dostluk mücadelesinde Ruslar maça gelecekler mi? Onu da merak ediyorum. Burası medya girişi. Medya girişinden gireceğim. Yani bir kontrolden geçeceğim buradan. Kısa bir güvenlik kontrolü. Her ne kadar Rus milli takımının resmi fotoğrafçısı da olsam güvenlikten geçiyorsunuz. Çünkü sonuçta bir milli maç ve tabii ki Rusya şu anda bir özel askeri operasyon içerisinde. Olabildiğince güvenlikleri almaya çalışıyorlar. Basın mensubu olsanız da. Şimdi lafı uzatmayayım. Şöyle Rusya'nın spor kanalı maç burada. Burada bu maç kanalı Rus ligini, futbol ligini, buz hokeyi maçlarını, basketbol maçlarını, voleybol maçlarını hep ücretsiz yayınlıyor. Çok da güzel içerikleri var. Rusya'ya gelirseniz 3 tane kanalı var bildiğim kadarıyla maç 1, 2, 3 şeklinde. Onları izleyebilirsiniz. Dediğim gibi basın mensupları da erkenden gelmişler. Merak edenler için söyleyeyim. Stadyumun içerisinde seyirci de olsanız, basın mensubu da olsanız sigara içmek yasak. Sigara içmiyor. O yüzden insanlar dışarı çıkıp içiyorlar. Seyirci de olsanız böyle. Şimdi medya girişinden giriyorum. Yayıncı kuruluşun kameramanları da bugün burada. Onlar da ekipmanlarını getirmişler. Şimdi içeride catering servisi basın mensupları için yiyecekleri hazırlıyor. Böyle kekler muhtemelen gelmiş. İçeride sandviçler hazırlanıyor. Buraya çok yabancı değilim. Çünkü Dinamo Moskova için de her zaman geliyorum. Pressa? Da.
Sedimo. Niçe. Boris. Şimdi burada yemek alırken Boris'le tanıştım. Kahvemi yapıyordu. Barista mısın dedim. Evet dedi. Bana nereler olduğunu sordu. Türk'üm dedim. O da Ermeniymiş. We are friends Boris ya. Forever. Thank you, You're welcome. thank you so much. Thank you for your coffee. Thank you so much. Goodbye. Thank you. Görüyorsunuz bizi politikalar kötü yapıyor. Aslında insanlar arasında hiçbir sıkıntı veya sorun yok. Teşekkür ediyorum kendisine de böyle bir güzel kahve hazırladığı için. Güzel de bir videom için anekdot oldu. Şimdi yemek servisi henüz başlamamış. İçeri basın mensuplarının olduğu bölüme dün gösterdim size. Geri geldim. Burada biraz eşyalarımı şarj edeceğim. Kameralarımı hazırlayacağım. Maç öncesinde hazırlanmaya çalışacağım. Maçın başlamasına yaklaşık 1,5 saat var. Bakın medya personelleri için, medya mensupları için genci yaşlısı herkes burada. Niye genci yaşlısı diyorum? Çünkü Rusya'da şöyle bir adet var ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Örneğin futbolla alakalı veya işte buz hokeyi ile alakalı ufak bir Telegram kanalınız var veya bir Instagram kanalınız var. Ve çok genç yaştasınız, 15-16 yaşlardasınız. Eğer ki bu spora seviyor ve hizmet ediyorsanız federasyon size akreditasyon verebiliyor bazı maçlar için. Bakın böyle bir maç için çok genç yaştaki spor severler veya işte ileride medya mensubu olmak isteyen insanlar veya işte ufak çaplı bir Instagram, Telegram kanalı, YouTube kanalı olan insanlar da buraya gelebiliyor. Tabii ki onlar için de son derece güzel hazırlanmış burada yiyecekler, içecekler mevcut. Rusya Futbol Federasyonu gerçekten gelen medya ekibi için buraya her şeyi düşünmüş. Şimdi ben de kendi yiyeceğimi alacağım ve maç öncesinde birazcık ısınmaya çalışacağım. Maç artık 1 saat kaldı. Dünkü çektiğim o uzun koridordan stadyuma doğru, sahaya doğru gidiyorum ki taraftarları, maç öncesi organizasyonları fotoğrafını çekebileyim diye. Size bugünkü atmosferi göstereyim koridordaki dün boş olan. Şimdi burası Mixon. Bakın dediğim gibi çok genç yaştaki çocuklar da burada. Mixon da burada. Burayı kapatmışlar şu anda. Oyuncular röportaj veriyor maç öncesi veya maç sonunda. Ben ise bu uzun koridordan sahaya doğru gidiyorum. Gerçekten çok büyük bir stadyum burası. O yüzden yolculuğumuz biraz uzun. Bu arada çok sessiz konuşuyorum. Çünkü çok fazla yabancı basın yok. Hatta belki de tek yabancı basın mensubu benim burada. Ben de yabancı sayılamam artık. Rusya benim memleketim. Ve zaten burası için çalışıyorum. Ama Türkçe anlatırken tabii insanlar biraz garipsiyor. Hangi ülkeden geldiniz işte bu maça falan gibi. Onlar da heyecanlanıyorlar. Merak ediyorlar çünkü malum sebeplerden dolayı buraya yabancı basın da gelmiyor. Artık son kapıyı açacağım. Buraya sadece özel akreditasyon olan ve benim üzerimde bulunan şu forması olan fotoğrafçılar girebiliyor. Bakın burada mikrofonlar hazırlanmış. Bakalım bize stadyumda neler bekliyor. Hava bugün soğuk. 2 saattir de içerideyim. Evet. Güvenlikten de görebileceğimiz üzere yağmurlu bir gün bizi bekliyor. Evet. Spasiba. Güvenlikçi çocuk akreditasyonuma baktı. Buraya geçebiliyorum, geçemiyorum diye. Evet. Taraftarlar yavaş yavaş Ruslar gelmeye başlamış. Gencisi, yaşlısı. Bu stadyum dolacaktır. Daha çok erken. Daha 1 saat var maça. Burada maça bu kadar erken girmek adet değil. Çünkü çok kolay giriliyor. Hiçbir taşkınlık yok. Tabii ki bu milli maç olunca hiç olmayacaktır. Bugünkü atmosferi size göstereyim. Bakın şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz zoom yapayım. Şöyle pardon. Konser alanı var. Burada maç öncesinde genelde Dinamo Moskova
maçlarında ünlü sanatçılar konser veriyor oradan. Milli maçlarda da özür dilerim, DJ'ler, işte VJ'ler veya sanatçılar konser veriyor ama maç öncesinde burada gene bir konser olacak saha içerisinde. Bakalım kimleri göreceğiz bugün. Sanatçı olarak kimler burada performans verecek. Şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Tabii çok basın mensubu var. Yerel basın mensubu. Çok kalabalık olacaktır burası. Bakalım kimler bizi burada bekliyor olacak. Çok değil, bir 20 dakika, yarım saat içerisinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şimdi dikkatimi çekti. Bunu da hemen ekleyeyim. Şu gördüğünüz ortadaki tribünler, koltukları biraz daha farklıdır, belki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Loca. Loca tribünlerinde Rusya-Zambiya maçına özel atkılar konmuş. Loca'da oturan taraftarlar için, seyirciler için. Bu da çok güzel bir detay. Yani buraya kim gelirse ya bir atkı ya bir bayrakla evine en kötü ihtimalle dönecek. Bakın Ruslar bütün ambargolara rağmen buraya Avrupa kulüpleri, dünya kulüpleri dostluk maçına gelemediği için büyük takımlarla, büyük dünya takımlarıyla maç yapamıyorlar ama Rusya Federasyonu bunu çok güzel telafi ediyor. Organizasyonlarıyla, başarılı organizasyonlarıyla vatandaşları mutlu etmeye çalışıyor. Zambiyalı futbolcular da ısınmak için sahaya çıkmaya başladılar. Daha henüz Moskova'da sadece, zaten Rus milli takımında kaleciler ısınmak için buradalar. Stadyumda yavaş yavaş kalabalıklaşıyor. Bakın üst taraftaki tribünler bile bugün dolacak muhtemelen. Ve tabii ki görsel şölen, danslar, müzik tam hızıyla devam ediyor. Az önce kadrolar sayıldı. Tabii ki Rus milli takımı kadro sayılırken inanılmaz bir destek, inanılmaz bir uğultu vardı. Gerçekten Ruslar futbolu, sporu çok seviyor, genci yaşlısı. Bakın yani üst tribünler bile dolu ki altlar dolacaktır. Daha maçı başlamasına yaklaşık bir yarım saat 45 dakika var. İnanılmaz bir yerel medya ilgisi var. Gencisi, yaşlısı, anlattığım gibi Rusya Futbol Federasyonu ve tabii ki Spor Bakanlığı genç basının da buralardan faydalanmasını sağlıyor ve çok önemli bir şey bu bence. Ekranları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama insanlar mutlu, gülüyor. Her şeye rağmen Ruslar mutlu. Çok güzel gerçekten, organizasyon harika. Bir başka detay da hakemler sanırım Birleşik Arap Emirlikleri'nden diye tahmin ediyorum, çünkü Arap isimleriydi. Malum sebeplerden dolayı buraya Avrupalı hakemler de gelmiyor. FIFA kokartlı olmalarına rağmen gelemiyorlar. Bu hakemlerin de FIFA kokartı var ama Arap ülkelerinden. Azımsanmayacak kadar bu arada Zambiyalı taraftarlar var. Hani bunların bir kısmı diplomat aileleri olsun, büyükelçilik çalışanları ve aileleri olsun ama bakın burada da var. Hakemleri de göstereyim. Bunlar Katarlı da olabilirler, bilemiyorum. Ama Arap asıllıklar. Hava gerçekten çok soğuk. Yani ben kamerayı tutarken şu anda ellerim sızlıyor.
Karla karışık yağmur yağıyor ama Moskova için normal. Moskova'ya yaz, bahar havası Haziran başı gibi gelir. Mayıs sonu Haziran başı gibi gelir. O yüzden normal karşılamak gerekiyor. Şimdi görüntüyü kapatacağım, bakalım konser olacak mı? Neler olacak? Orada tekrar görüşmek üzere. Şimdi ısınma bitti. Oyuncular soyunma geri dönüyor. Sahanın ortasına da muhtemelen bir konser olacak. Onun için bir platform hazırlanıyor. Bakalım kim çıkacak sahneye. Şahıs hangisini hatırlamaya yeter? Bilemiyorum ancak Moskova ev sahipliğinde düzenlenen 1980 olimpiyatlarında Rusya'nın sembolü bozayının balonlarla gökyüzüne bırakıldığı olimpiyat kapanışını Veya Soçi'de düzenlenen 2016 kış olimpiyatlarının kapanışında olimpiyat başarısını üfledikten sonra ağlayan Rusya'nın simgesi gene bozayı Дима, он плачет. Он плачет, Дима. И я плачу, Сережа. Celebrated. Birkaç ay önce de Paris'te düzenlenen 2024 olimpiyatlarındaki bu görüntüleri de eminim hepiniz hatırlayacaksınız. Let's get an opportunity. Rock and Roll orkestrası geldi ve birçok sanatçıyla beraber şimdi bir görsel şölen başlıyor. Ruslar spor organizasyonlarında hep en iyi hem de en görkemli resmini yapmaya çalışan ve bunu yaparken de Rus aile değerlerini korumaya çalışan bir millet. Olimpiyatlara kıyasla son derece hafif kalan bir dostluk maçında bile Ruslar her yaştan, cinsiyetten ve görünüşten üyelerinin bulunduğu Rock and Roll grubunun verdiği rock konseriyyle adeta Paris'te atıkta bulunarak hem yenilikçi hem de aile değerlerinin korunduğu bir açılış nasıl yapılabilir? Hem de ambargolara rağmen biz hala Avrupa'da Amerika'dan daha iyisini bekliyoruz mesajını tüm dünyaya veriyor.
Gol çok erken geldi. 8. dakikada geldi. Tabii ki Rus seyircilerin de keyfi yerinde. Her ne kadar dost mücadelesi de olsa çok çekişmeli maç oldu ilk 10 dakikasına bakarsak. Bu arada tabii göstermem gerekiyor. Wagner grubunun ve asker gruplarının bayrakları burada. Sırp bayrağı burada. Yukarıda Sovyet bayrağı burada. Orduya destek var tabii ki, dost ülkelerin de bayraklarını burada dalgalandırıyorlar. Rusya 3-0 üstünlüğü kurdu. Taraftarların keyfi yerinde. Gerçekten ben de hem fotoğraflarını çekerken hem de seyircileri izlerken oldukça keyif alıyorum. Мяч в ворота сборной команды Земли. Забил Максим Глушенков. Moskova'da Meksika dalgası başladı. Ve artık taraftarlar 4-0'ın üstünlüğüyle, ki 5 olmak üzereydi, tadını çıkarmaya bakıyorlar. Чука, круговой простреливает, опасно, гол! И передача на Кругового, Круговой доходит, Круговой подает, и удар, и 2-0! 2-0 это Илья Вахан. Ваханье отдает, и Глушенков бьет, забивает, второй! Свой второй, ударит сам, нет, отдаст, мостовой, передача, хитрик! Он это сделал. 5-0 сборная России. Разгром сборной Замбии, но у Замбии вообще перестало что-либо получаться. Вот Бакаев простреливает, и Батраков после этого. Maç artık bitmek üzere, 5-0. Tabii ki Zambiya çok zayıf bir takım Rusya'ya kıyasla. Ama çok dostane geçen çok güzel bir maç oldu. Taraftarların mutluluğunu görebiliyorsunuz. Bu halk bütün güzelliği hak ediyor. Gerçekten o kadar iyi insanlar ki, yani her anlamda insanı, organizasyonu, bu ülke, bu halk çok güzel şeyler hak ediyor ve ben burada yaşamaktan çok mutluyum. 5-0'lık galibiyet aslında benim vatanımın yarısının galibiyeti gibi oldu. Çünkü eşim Rus, ben de buralı gibi oldum. Tebrikler Rusya. Dilerim bu zaferler, bu başarılar, ambargolara, haksız yere uygulanan Rusya'ya karşı uygulanan ambargolara kalktığında da büyük takımlara karşı devam eden bu güzel insanlar gerçekten çok şey hak ediyor. Bakar mısınız çocukların mutluluğuna, insanların mutluluğuna. İnanılmaz gerçekten, her şey görmeye değer gerçekten. Yani. Bakalım içeriden yoksa aktarabilecek miyim bilmiyorum. Çok üşüdüm, ellerim yani 3 saattir, 4 saattir neredeyse fotoğraf çekiyorum. Maç öncesi, maç sonrası. Şimdi birazdan toplantıları çekeceğim. Oyuncular, kaptan taraftarını alkışlıyor. Maçın hemen bitiminde ünlü Rus rapçi Makan tek şarkılık performansıyla maç sonu seyircilerin sevinci ve eğlencesini katladı. Твоим ногам так небрежно. Ты не веришь в любовь, но тем, кто в нее верит, ты даешь надежду.
Вытесняя из моего сердца всех, кто грелся в нем прежде. Ты не друг и не враг, ты не явь и не сон, что-то между. Покидаю дождливый Ростов, летаю как маятник между рядов. Впереди 7 часов, заправок мостов, песен, стихов, городских округов. Вокруг будто кино, тебе главное в так идет, но ты играешь в без слов, будто мне назло. Может просто повезло с другим, может это я плачу за все сердца, что меня разбил. Все сердца, что я разбил. Прошу, останься образом в тумане моих компасов. Руки! Со мной любовь, ночами полоса. Останься образом в тумане моих компасов. Со мной любовь. Я поздравляю нашу страну, нашу сборную, каждого из вас с победой! Слава России! Это был Макан! Останься образом! И сборная, безусловно, остается! Son derece keyifli bir maçın ardından sadece seyirci olarak değil hem de işim icabı 5 saatlik büyük bir maratonun sonunda eve gidiyorum. Şimdi kısaca özetlemek istiyorum. Tabii ki Rusya hak ettiği noktada değil. Rus futbol takımı için söylüyorum. Tabii birçok alanda da bu şekilde. Çok hakkı yendiğini düşünüyorum ve bunu çok da tarafsız olarak söylüyorum. Ama yaptıkları organizasyonlarla, kattıkları değerlerle ve videomda gördüğünüz gençlere, çocuklara hitap eden eğlenceleriyle, hatta bloggerlara sağladıkları imkanlarla, yani burada bir medya mensubu gibi, profesyonel bir fotoğrafçı veya bir profesyonel bir basın mensubu gibi onlar da mixon'a girip fotoğraf çekebilip saha kenarından oyuncuların mixon'a soru sorabilmeleri büyük şeyler bunlar. Ben Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim. Varsa da lütfen yorumlara yazın. Tabii ki çok güçsüz, kendine göre çok güçsüz bir rakiple futbol oynadı. Ama burada önemli olan şey aslında, bakın biz her şeye rağmen bizi uluslararası organizasyonlardan men ettiniz. Ama biz her şeye rağmen dost ülkelerle bu organizasyonları devam ettiriyoruz. Ve bunu en iyi şekilde yapıyoruz ve bunu da dünyaya gösteriyoruz mesajı var. Benle birlikte tabii birçok basın mensubu da evine gidiyor. Genel olarak şunu söyleyeyim. Yani sadece bugünkü maç genelinde söylemiyorum. Bütün izlediğim spor organizasyonlarında inanılmaz bir düzen var. İnanılmaz bir eğlence ön planda. Kaybetse de kazansa da her iki takım taraftarının keyif aldığı. Türk müsün? Evet, Türk'üm. Siz? Ben de sayılır. Duydum, öyle merak ettim. Evet, ben burada çalışıyorum. Siz? Okuyorum ama burada doğdum.
Öyle mi? Ha ne güzel. Maçı izlemeye geldiniz o zaman. Yani çalışıyorum, saatte çalışıyorum. Öyle mi? Ben hiç görmedim sizi. Ben Dinamo Moskova'nın bütün maçlarına geliyorum burada. Fotoğrafçısıyım. Aa, çok iyi. Siz Dinamo Moskova'ya mı çalışıyorsunuz? Yok stadyumda mı çalışıyorsunuz? VTB'ye mi Genel çalışıyorsunuz? olarak maçlarda çalışıyorum. Futbolu çok sevdiğim için. Öyle mi? Şey olarak mı? Security tarzı mı? Hostes olarak. Hostes olarak. Evet. He anladım. Çok isminiz? Benim ismim Melek. Melek, Dahan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşürüz. Ben hep geliyorum Dinamo Moskova'nın bütün maçlarda. Fotoğrafçısıyım çünkü yani. Tamam, anladım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye rastladık. Bu da güzel bir anekdot. Şunu demeye çalışıyordum. Sözümü de bitireyim. Kazansa da kaybetse de her iki takımın taraftarının keyif aldığı çok güzel organizasyonlar yapıyorlar ve bunu yaparken şunu çok dikkat ediyorlar. Çocuklara yönelik çok fazla şey katıyorlar. Yani çocukların spora yönelmesi için, bu sporu sevmesi için çok şey katıyorlar. Maskotlar, eğlenceler, danslar, müzikler. Çok her şey güzel ve düzenli. Sözlerimi şununla bitiriyorum. Umarım bu özel askeri operasyon en kısa zamanda biter. Rusya hak ettiği, olması gereken yeri hem Avrupa kupalarında hem dünya kupalarında ve aynı zamanda uluslararası bütün organizasyonlarda, bütün sporlarda hak ettiği yere ulaşır. Çünkü sadece futbol olarak düşünmeyin bunu. Rusya çok büyük bir coğrafya ve spora, sanata çok değer veriyorlar ve çok sporcu çıkarıyorlar. Yani binlerce sporcu her sene profesyonel anlamda spora başlıyor. Ama uluslararası organizasyonlarda kendini gösterememeleri veya kendilerini sınayamamaları, sadece Rusya içerisinde bunu yapabilmeleri tabii ki onlar için de çok büyük bir dezavantaj. Ve dileğim en kısa zamanda Rusya hak ettiği yerde, hak ettiği değeri görür. Bugün Moskova'dan anlatacaklarım bunlar. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Buradan da videomu muhtemelen izleyeceklerdir. Rusya Futbol Federasyonu'na, Futbol Federasyonu'nun yetkililerine, Dinamo Moskova'ya, VTB Arena'nın sahiplerine, VTB Bankası'na çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sundukları için, bu hayatı hayal ettiğim, Türkiye'de hayal ettiğim ama belli sebeplerden dolayı gelemediğim noktayı burada Rusya'da 36 yaşında sahip oldum. Çok mutluyum. Hayal ettiğim şeyi yaşıyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Rusya'ya gelirseniz ne olursa olsun bir spor organizasyonuna gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve buradaki eğlenceyi sonuna kadar tadını çıkarın. Hava çok soğuk. Belki kelimelerimi seçemiyorum ama sizler muhtemelen videodaki mutluluğu, heyecanı hissetmişsinizdir diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ой, спасибо Пожалуйста. большое. Add me on, write me on Telegram. I can send your photos. You understand English? 50-50. Okay, no problem. Bye bye.